Bu videonun ilk bölümünde ketojenik beslenmede yapılan hataları anlatıyorum. İkinci bölümde ise kamp ortamında sağlıklı beslenmenin pratikte nasıl uygulandığını konuşmasız ve sadece doğa görüntüleriyle göreceksiniz. 2016 senesinden beri ketojenik besleniyorum. 9 senelik süreçte çok hata yaptım ama her hata bana başka bir şey öğretti. Benim gibi birçok kişi keto yaparken farkında bile olmadan aynı hatalara düşüyor. Kilo vermenin durması, yanlış makro dağılımları, karbonhidrat karmaşası, es geçilen elektrolitler ve ani geçişlerin yarattığı kaos gibi. Keto ile sürdürülebilir sağlıklı yaşam tekniklerinde bu hafta hangi davranışsal tuzakların sizi geriye çektiğini, net karbonhidrat hesabının neden çoğu zaman yanıltıcı olduğunu ve başarının ketoyu bir diyet değil bir yaşam tarzı olarak benimsemekten geçtiğini keşfedeceksiniz. Bu yolculuğa birlikte devam etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Makro besin dengesizliklerinde yapılan hatalarla başlayalım. Ketojenik diyetin temelini oluşturan makro besin oranları yağ, protein, karbonhidrat diyetin başarısı için en kritik unsurlardır. Bu alanda yapılan hatalar kilo kaybının durmasına ve hatta kilo alımına neden olabilir. Birinci hata aşırı yağ tüketimi. Her şeyden önce vücuda aslında bildiği yağ yakımını hatırlatıyoruz. Makro dağılımımız nasıl ketoda? %70 yağ, %25 protein, %5 işlenmemiş yani sebzelerden gelen karbonhidratlar. Sistemin kullandığı yağ hem dışarıdan aldığımız yağlar hem depo yağlarımız. Karbonhidratın yakıt olarak kullandığı durumda vücut depo yağlarını kullanmaz, saklar. Neden? Herhangi bir kıtlık durumunda birinci vazifesi bizi hayatta tutmak olduğu için. Başlangıçta %70'e denk gelecek makro yağını almak ve karbonhidrat alımını kısıtlamak sisteme basitçe şu mesajı veriyor. Ana yakıtın yağ, artık bu yağları kullan. Yağı sistem karaciğerde ketonlara çeviriyor, hem ketonları hem yediğimiz yağları kullanıyor. Böyle başladık, öğrettik mi yağ yakmayı? Sistem adapte oldu, ketosise girdik, artık dışarıdan aldığımız yağı kademeli olarak azaltabiliriz. Biz dışarıdan verdiğimiz yağı azalttıkça vücut ne yapacak? Yakıt için gerekli olan yağı artık depolarından kullanmaya başlayacak. İşte sistem adapte olduktan sonra da hala ihtiyaç fazlası yağ alımı devam ederse depo yağını kullanamaz ve kilo veremezsiniz. Başta %70 yağı alın, sistem otursun, sonra kademeli azaltıp sistem için optimum seviyeye getirin. İkinci hata yetersiz yağ tüketimi. Aşırı yağ tüketiminin tam tersine özellikle yeni başlayanlar için yetersiz yağ alımı da önemli bir hatadır. Yıllarca süren düşük yağlı beslenme alışkanlıkları nedeniyle birçok kişi yağ tüketmekten korkuyor. Ancak biz ne dedik az önce? Vücudun metabolizmasını karbonhidrat yakmaktan yağ yakmaya çevirmesi için yeterli miktarda yağa ihtiyacı vardır. Öncelikle yağ yakmayı tekrar hatırlaması gerekiyor. Makroların en az %70-75'inin yağdan gelmesi bu geçiş döneminde enerji seviyelerinin korunması ve hormonal adaptasyonun sağlanması için kritik öneme sahiptir. Ketojenik beslenmeye başladıysanız zaten karbonhidratları çıkardınız artık. Her platformda söylüyorum, bu koşulda yağ yemekten korkmayın. Üçüncü hata aşırı protein alımı. Ketojenik beslenme yüksek proteinli bir beslenme şekli değildir. Protein tüketimi yaşamsal aktivite ve egzersiz yoğunluğuna göre değişir. Protein konusunu başlı başına 6. bölümde anlatmıştım. Orada tüm detaylar var. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Vücut ihtiyaç fazlası proteini glikoneogenez adı verilen bir süreçle karaciğerde glikoza yani şekere dönüştürür. Bu durum kan şekerini ve insülin seviyelerini yükselterek vücudu ketosis durumundan çıkartır. Başka bir deyişle kullanılamayan fazla protein kilo yapar. Ayrıca ketojenik beslenmede proteinin türü de önemlidir. Yağlı et, yumurta, örneğin tavuğun göğsü değil, butu gibi yağlı protein kaynakları tercih edilmeli. Dördüncüsü kaloriye takılmak. Altını çizerek söylüyorum, kaloriyle işimiz yok. Kalori bir yakıt birimidir. Çok düz mantıkla harcadığından fazlasını alırsan kilo veremezsin. Doğru ama bizim işimiz kaloriyle değil. Peki neden? Bir dilim karışık pizza ve 4 tane yumurtayı ele alalım örnek olarak. Yumurtanın kalorisi yaklaşık 316, pizzanın ise
260. Yani yumurtanın kalorisi pizzadan daha yüksek. Eğer bu mantıkla gidersek fazla kalori almayalım diye pizza yememiz lazım değil mi? Besin değerleri ne olacak peki? Bakalım makrolara. Karbonhidrat, yağ ve protein rakamlarına bakın. Nasıl farklı? Burada şunu demiyorum. Ketojenik besinleri abartın, günlük 1500 kalori yakmanız gerekiyorsa 3000 kalori de yerseniz kilo verirsiniz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Diyorum ki 24 saatlik zaman diliminde ihtiyacınız olan kalori 1500 ise zaten gerekli vitamin ve mineralleri içeren bir tek öğün yetecek. En fazla 2 öğün. Acıkmazsınız çünkü. Doğru da uygulanıyorsa geçemezsiniz zaten günlük kalori limitini. Kendimden örnek veriyorum. Benim egzersiz programımı da göz önüne alarak günlük almam gereken kalori miktarı 2200. Ben günlük 1600-1700 kalorilerde kalıyorum. 2 öğün tam doyarak yediğim halde. Kalori penceresinden bakarsak bu kalori açığıyla sürekli olarak kilo vermem lazım değil mi? Peki ben niye yıllardır 60 kilodayım? Özetle ketojenik beslenmede kaloriyle işimiz yok, biz makrolara odaklanıyoruz. Karbonhidrat tuzakları ve işlenmiş gıdalardaki hatalara geçelim. Ketojenik beslenmedeki en temel kural karbonhidratları sınırlamaktır. Çünkü ana hedef insülin seviyelerimizi düşük seviyelerde tutmak. Ancak bu konuda yaygın olan hatalar farkında olmadan süreci sabote edebiliyor. 5. hata net karbonhidrat yerine toplam karbonhidratı esas almak. Bazen de almamak. Detaylandırayım hemen. Ketojenik beslenmede net karbonhidrat hesaplıyoruz. Ne demek net karbonhidrat? Bir besinin içindeki toplam karbonhidrat miktarından lif miktarını çıkartırsak net karbonhidrat miktarına ulaşırız. Örnek veriyorum, rakamlar ortalamadır. Pırasa, 100 gram pırasada 14 gram karbonhidrat var diyelim. Bununla birlikte de 2 gram lif var. 14 eksi 2 eşittir 12 gram. Yani 100 gram pırasa yediğimde ben 14 gram değil 12 gram karbonhidrat almış oluyorum. Basitçe lif karbonhidratı yiyor diyelim. Günlük yaklaşık 30 gram civarlarında karbonhidrat tüketiyoruz ketojenik beslenmede. Bu makroyu hesaplarken yediğim 100 gram pırasa için 14 değil 12 gram düşmem gerekiyor hesaptan. Burada verdiğim rakamlar sadece mantığını izah etmek adına küçük rakamlardır. Bu kadar 1-2 gram karbonhidrat bizim sistemimizde majör bir değişikliğe sebep olmaz. Peki bir besinin lif miktarı karbonhidrat miktarından yüksekse, örneğin ıspanak 100 gramındaki karbonhidrat miktarı 0,4, lif miktarı 2,4 gram. Bu besini ben ketojenik beslenme makroma göre değerlendirirken ne yapacağım o zaman? Hiç karbonhidrat yok içinde diye hesaplayacağım. Burada gıdaların içindeki diğer mikro besinleri, glisemik indeksi, glisemik yükü bir kenara koyuyorum. Onlar ayrı konu. Net karbonhidrat mevzusunu netleştirdiğimiz bir maddedeyiz şu an. Ayrıca şöyle de bir sonuç çıkmasın, altını çizelim. Günlük toplamda aldığım lif miktarı karbonhidrat miktarından fazlaysa her şeyi yiyebilirim. Pizza yiyeyim ama daha fazla salata yiyeyim gibi bir durum söz konusu olamaz. Tüm bunların yanı sıra yeni başladıysanız veya insülin direnci probleminiz varsa hiç zaten bu kadar ince hesaba girmeye gerek yok. Yani net değil toplam miktar üzerinden gitmek daha garanti olacaktır. 6. hata gizli karbonhidratları gözden kaçırmak. Karbonhidratlar sadece ekmek ve makarnada bulunmaz. Birçok gıdanın içinde gizlenmiş halde vardır. Keza şekerin de bir karbonhidrat olduğunu unutmayalım. Özellikle şekersiz etiketli paketli gıdalardaki mısır şurubu, bal veya kök sebzeler, örnek havuç, pancar, karbonhidrat miktarları yüksektir. Kuru yemişler birkaç tane de duramıyorsanız günlük miktarı aşabilirsiniz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerek. Unutmayalım ki salatalıkta, domatesde, kerevizde, yumurtada bile karbonhidrat var. 5 yumurtada yaklaşık 5-6 gram karbonhidrat var. Tam olarak kastettiğim bu işte. Bunu gözden kaçırmayalım. 7. hata keto dostu atıştırmalık ve tatlılara aşırı güvenmek. Ketojenik beslenmenin son yıllarda popülerleşmesiyle birlikte piyasada çok sayıda keto dostu atıştırmalık, bar, kurabiye ve tatlı ortaya çıktı, çıkmaya da devam ediyor.
Etiket okumayı lütfen ihmal etmeyin. Özellikle içindekiler kısmı. Neden? Çünkü yüzde kısmında şeker %0 yazsa bile içinde ketoya uygun olmayan başka bir tatlandırıcı olabilir. O yüzde kısmındaki şeker rafine şekeri gösterir. %0 içinde şeker yok diye alıp tüketmiyoruz. İçindekiler kısmında özellikle kelimeleri okuyoruz. Eğer ki sonu oz ile biten kelime varsa içinde tatlandırıcı vardır. 34. bölümde bu detayı anlatmıştım. Şunu da ekleyeyim, bizim ketoda zaten ambalajlı gıdayla işimiz yok. Çok nadir. Nedir mesela? Krema, labne gibi evde kolayca yapılamayan ve ara sıra tükettiğimiz ürünler. 8. hata tatlandırıcı kullanmak. Stevia ve eritritol keto tatlandırıcılar. Neden? Çünkü kalorisi 0. Yani kan şekerini, insülini tetiklemiyor. Amaca hizmet ediyor. Evet, ancak bunları günlük rutine alıp özellikle başlangıçta eski alışkanlık olan şekerin yerine koymuyoruz. Ara sıra keyfi yaptığımız tariflerde kullanabiliriz ama sürekli değil. Nedeni ise yine 34. bölümde oluşturduğu sahte tat algısıyla beyindeki ödül sistemini tetikleyebilir ve kalorisi 0 olmasına rağmen insülini devreye alabilir. Temkinli ve nadir kullanım gereklidir özette. Bir diğer konu başlığı zihniyet, davranış ve yaşam tarzındaki hatalara bakalım şimdi. Ketojenik beslenmede elbette teknik detayların payı büyük. Ancak zihniyet olarak yaptığımız beslenmeye yaklaşım biçimimiz de sürecin başarısında önemli bir etken. 9'uncusu destek sistemi olmadan yalnız hareket etmek. Ketojenik beslenmeye başlamak özellikle çevreniz karbonhidrat ve şekerin içindeyse ve bu yaşam tarzını bilmiyorsa izole edici olabilir. Süreci devam ettirebilmek için duyulan motivasyonda zaman zaman düşüşler olması gayet normal. Bunu baştan bilip kabul edip olduğunda sürecin bir parçası olarak karşılamak önemli. Hedeflediğimiz amaca giden yolda içsel bir nedenimizin olması ve değerlerimizin o nedene hizmet etmesi bizi yolda tutacak kritik bir nokta. Kilo vermek istiyorum değil. Neden kilo vermek istiyorum? Neden sorusunun cevabı olmalı. 10. hata ketojenik beslenmeden mucize beklemek. Yıllar boyunca şeker ve karbonhidrat yüklü bir beslenme tarzından sonra ketoya başlanıldığında çok hızlı ve yüksek kilo kaybı, insülin direnci ve benzer süreçlerde hemen iyileşme bekleniyor. 1 aydır yapıyorum, hiç kilo veremedim. Örnek, veremedin ama aldın mı? Konumuz sadece ve sadece kilo mu? Bağırsak sağlığı, enerji, acıkmama durumu, psikolojik bakımdan duygularımız ne durumda? Hiç mi iyi etkisi yok? Lafı uzatmadan diyeceğim şu ki negatife değil pozitife odaklanmak en sağlıklısı. Hedefe değil sürece yoğunlaşmak kalıcı ve sürdürülebilir başarının anahtarı. 11. hata açlık ve alışkanlık ayrımı yapamamak. Ketojenik beslenmede vücut yakıt kaynağı olarak ketonları kullanmaya başladığında insülin seviyeleri düşük seyrettiğinde açlık hissi ortadan kalkıyor. Bununla birlikte her zaman söylediğim gibi ketojenik beslenme aslında alışkanlıklarımızı da değiştirdiğimiz bir beslenme şekli. Dolayısıyla özellikle başlarda eski alışkanlıkları yaparken bulabiliriz kendimizi. Örnek veriyorum, ben günde tek öğün besleniyorum, yemeğimi yedim, bitti. Gün içinde de bir sonraki günün öğününü hazırlıyorum. Salatalığı, peyniri keserken en son elimde kalan parçayı ağzıma atardım ilk başlarda. Sonra bir anda durur derdim ki ya ben niye yedim bunu? İşte bundan bahsediyorum, alışkanlık. O sonu bir atarız ya ağzımıza. Halbuki açlıktan değil, el alışkanlığı. Bu ve benzeri davranışlar zamanla oturuyor. Sadece farkındalığa biraz odaklanmak önemli. Elimi bir yiyeceğe attım, kendime sormam gereken soru şu: aç mıyım, değil miyim? 12. hata vücudu sistemi şaşırtmamak, sürekli aynı şeyi yapmak. Sürekli olarak katı bir ketozis durumunda kalmak, aylarca günde tek öğün yapmak, her gün aynı saatte yemek iyi bir strateji olmayabilir. Yani herkes de çalışmayabilir. Bazen 2-3 öğün yapmak, makro dağılımlarını ara sıra değiştirmek, yediğimiz saatleri şaşırtmak, kadınlar için regl döngüsüne göre aralıklı oruç yapmak gibi küçük düzenlemeler ezber bir sisteme bağlı kalmaktan kurtaracaktır.
Kadınlarda aralıklı oruç regl döngüsüne göre nasıl olmalı merak edenler 32. bölümde tüm detayları bulabilirler. 13. hata kendi sürecimizi başkasıyla kıyaslamak. Biyolojik olarak sistem aynı çalışıyor olsa da kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşam tarzı, metabolizması ve bunun gibi durumlar kilo verme ve sağlıklı beslenme sürecinde farklılık gösterir. Dolayısıyla şartların eşit olduğu durumlarda bile bir başkası ile kendimizi kıyaslamak doğru bir yaklaşım değildir. Bir önceki halimizle kendimizi kıyaslamak çok daha doğru bir kıyaslama olacaktır. Son konu başlığı olarak teknik ve uygulama hatalarını inceleyelim. Ketojenik besleniyorum ama cümlenin sonrası negatif, konulan hedefe ulaşılamamış. Bu cümleyle gelenlere şunu soruyorum. Ketojenik beslendiğine emin misin? Misal, keton ölçtün mü? Hayır. Makro ölçüyor musun? Hayır. Yeterince yağ tüketiyor musun? Hayır gibi cevaplar oluyor. Dolayısıyla ben ketojenik besleniyorum dediğimizde gerçekten sistemimiz keto sistemi ve gerçekten ketojenik mi besleniyoruz? Bundan %100 emin olmamız gerekiyor. 14. hata yetersiz elektrolit alımı. Ketojenik beslenmeye başladığımızda idrara sık çıkma sebebiyle fazla sıvı kaybıyla gelen sodyum, potasyum ve magnezyum gibi elektrolitlerin alımı önemli hale geliyor. Eksikliği baş ağrısı, kramp, yorgunluk, kabızlık gibi semptomlara yol açabiliyor. Asla tavsiyede bulunmuyorum. Vitamin ve takviyeler için her zaman doktorunuza danışın. Kendi yaptığımı söylüyorum sadece. Sodyum için tuz tüketiyorum. Potasyum için yeşil yapraklı sebzeler tüketiyorum. Magnezyum ihtiyacıma uygun türde takviyesini alıyorum. 15. hata bir günde başlamak. Yüksek karbonhidrat tüketimi olan bir beslenme türünden ketojenik beslenmeye bir günde geçmek demek karbonhidrat miktarında radikal düşüş anlamına gelir. Bunun neticesinde ise keto flu dediğimiz nezle, grip gibi semptomlar veya keto rash dediğimiz ciltte döküntü gibi durumlar görülebilir. Peki ne yapmak lazım? Besin içerikleri keto olabilir, orada sorun yok ama günlük karbonhidrat miktarı kademeli azaltılabilir. Bir günde ketosise girmeye gerek yok. Sistemi yavaş yavaş adapte etmek lazım. Tahılı, bakliyatı, şekeri, tüm unlu gıdaları, meyveyi, kök sebzeleri çıkarttım. Diğer sebzeler, salatalar, hayvansal proteinler, yağlarla beslenmeye başladım. Makro saymayın bu noktada. Yiyin, her zaman söylüyorum, doyana kadar yiyin. Tek öğün, 2 öğünle sınırlamayın kendinizi. Saatlere de takılmayın. Sabah yediniz, öğlen yediniz, akşam 9-10 oldu yeni başladınız çünkü. Diyelim ki acıktınız mı? Yiyin ama öğünün içeriği ketojenik beslenmeye uygun olsun. Keza kısa süre içinde zaten acıkma durumları geçecek, sistem kendiliğinden 2 veya tek öğüne oturacak. 1-2 hafta geçti mi? Alıştık keto besinlere, sonra yavaş yavaş düşürün karbonhidrat miktarını. Örnek 100 gramdaysanız günlük 90, 80, 70 diye hatta 1-2 günlük periyotlarla 30 grama kadar inin. 16. hata atıştırmalık. Ketoda atıştırmalık yok. İçerik önemli değil. Bir tane ceviz bile olsa atıştırmalık alışkanlığımızı bırakmamız gerekiyor. Yine kademeli, kendimizi çok zorlamadan elbette. Çözüm ne? Acıktığımızda oturup doyana kadar öğün yemek. 17. hata süt ürünleri. Her ne kadar hayvansal besin fermente edilmiş ürün olsa da ketojenik beslenmede peynir, yoğurt, kefir, krema gibi süt ürünlerini abartmamak gerek. Karbonhidrat miktarları ve içerdikleri kazein proteinin sebep olduğu şişliği göz ardı etmemek lazım. Keza bazı bireylerde zaten süt ürünlerine karşı hassasiyet olabiliyor. Böyle durumlarda da zaten hiç tüketilmemeli. Ben kefir tüketiyorum örneğin, çok da seviyorum ama dönem dönem bazen oluyor 3 ay boyunca komple peyniri de kefiri de kesiyorum. Bunu demek istiyorum. Dengeli, zaman zaman tüketilmeli. 18. hata sadece idrar keton çubuklarına güvenmek. Ketosise girdim mi diye bakılacak en kolay yol idrar çubukları. Bu konuyla ilgili keton nasıl oluşur, nasıl ölçülür, en garanti ölçüm şekli hangisidir tüm detaylarıyla 30. bölümde anlattım. Eğer ketojenik beslenmeye başladıysanız veya niyetliyseniz başlamadan önce izlemenizi önereceğim bölümlerden bir tanesi. Tavsiye ederim. Kısaca söylemek gerekirse de idrar çubukları ilk günlerde fikir verir ama garanti değildir. Ketojenik beslenmede en yaygın yapılan 18 hatayı ele aldık. Bu hatalardan kaçınmak süreci çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirir.
getirir. Siz hangi hata ve deneyimleri yaşadınız? Lütfen yazın, yorumlara bekliyorum. Bu tarz bilgi ve uygulama içeriklerinden haberdar olmak için de lütfen kanala abone olun. Şimdi sizi kamp ve doğa görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.